Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yakadan başlamalı, bebeğin kilosuna göre 3 aydan 9 aya kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz kelebek model bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimde 5 adet inci düğme kullandım. 3,5 numara şiş kullanarak da yeleğimi tamamladım. Yeleğimde bir yumak ip kullandım. Bir yumaktan çok az ipim kaldı. Renkli iplerimi ise elimde olan ipleri değerlendirdim. Sizler de bebeğin cinsiyetine göre iplerinizi ayarlarsanız hem kız hem de erkek bebeklerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ölçülerimiz şu şekilde. Beden genişliğimiz 25 santim. Beden uzunluğumuz ise 29 santim. Yeleğimizin ön kısmı böyle. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir yelek oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimiz için 3,5 numaralı şişe 71 ilmek atarak yakadan başlıyoruz. Şişime 71 ilmek attım. İlk sıraya başlarken ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sonda olan bir ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçince örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak öreceğim. Kenar kısımlarının tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonunda ilmeği örmeden şişime takıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp diğer yüze geçince ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yakamız için 3 ya da 4 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Ben haroşamı her iki yönde ters olarak örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Yaka kısmını ördükten sonra ilik açacağız. Şimdi 3 ya da 4 haroşa sırası yakamız için örüp gelelim. Yeleğimizin yakası için 3 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. İsterseniz de 4 haroşa sırası da örebilirsiniz. Bu sırada şimdi hem ilik açacağım hem de ayrımlarımızı yapacağız. İliğimizi sıra sonunda yapacağız. Sol tarafta ön yüzdeyiz. Sol tarafta ilik açacağız. Şimdi ayrımlarımıza geçelim. Önler 13 ilmek olacak. 13 ilmeğin altısını patımızı haroşa olarak öreceğiz. 6 ilmek pat öreceğiz. Haroşa olarak patımız devam edecek. Kollar 9 ilmek. Aralarda 2 ilmeğimiz olacak. 2 ilmeğin her iki kenarına artırma yapacağız. Roba artırmalarımızı. Kollar 9 ilmek olacak. Arka ise 19 ilmekten oluşuyor. Şimdi 6 ilmek patımızı haroşa olarak örelim. Şimdi 6 ilmekten sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 ve 13 ilmek önümüz için ördüm.
Şimdi ipimi öne aldım. Şişime bir dolama yaptım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp dolama yapıyorum. Kolum için 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İpimi öne aldım. Tekrar buradaki 2 ilmeğimin her iki kenarına ajur yapacağım. Yani artırma yapacağım. İpim önde, şişime bir dolama yaptım. 2 ilmek yine ters örüyorum. İpimi arkaya alıp şişime dolama yaptım. Arkamız için 19 ilmek öreceğim. 1 2 3 19 ilmek arkamız için ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Arada olan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar dolama yaptım. Kolum için 9 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. İpimi öne aldım. Şişime dolama yaptım. Aradaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar dolamamı yaptım. 7 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 6 ilmek haroşamız kalıyor. Haroşamızı da patımız için haroşa olarak öreceğim. Hem de burada bu sırada ilik açacağız. Bir ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi sol şişime geçirdim. İlmeği ters olarak örüyorum. Yine 2 ilmek ters örüp sondaki ilmeği şişime takıp arka yüze geçiyorum. İlk iliğimizi burada açmış oluyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri yine arka yüzde ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzü tamamladım. Sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi sıra başında örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ters ilmeğimizi yine ters olarak öreceğim. Hem de sağ ve sol kenarına yine artırma yapacağım. İpimi öne alıyorum. Dolama yaparak ajur yaptım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şişime dolama yaparak artırmamı yaptım. Bir önceki sırada da artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de arada olan 2 ters ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bir önceki sıradaki artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum.
İpimi öne aldım. Şişime dolama yaptım. Aradaki 2 ilmek ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp şişime tekrar dolama yaptım. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine aradaki 2 ters ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Şişime dolayarak bir artırma yaptım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şişime dolama yaparak tekrar bir artırma yaptım. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Sadece arada olan ilmekleri ters olarak örüyoruz. Her iki kenarına ajur yaparak artırmamızı yapıyoruz. Diğer ilmeklerimiz düz olacak. Kenardaki pat kısımlarımızı da haroşa olarak örüyoruz. 2 ters ilmeğime kadar düz olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. Dolama yaparak artırmamı yaptım. 2 ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. Şişime dolama yaparak ajur yapıyorum. Pat kısmına kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Pat kısmında olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Yine dolama yaparak artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örelim. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. İkinci artırma sırasını da tamamlamış olduk. Artırmalarımıza bu şekilde devam ederek koltuk altına kadar örelim. Daha sonra model kısmına geçelim. Roba artırmalarımı örerek robamı tamamladım. Toplamda 16 artırma sırası ördüm roba kısmını. Buradan sayarsak toplamda 16 ajur sırası oldu. Yani 16 artırma sırası ördük. İkinci iliğimi de 11 haroşa sırasından sonra açtım. 11 haroşa sırasında bir iliklerimizi açıyoruz. Bu yeleğimde yaka düşürme tekniğini uygulamadım. İsterseniz siz yaka düşürme tekniğini uygulayarak da örebilirsiniz. Şimdi 3 haroşa sırası örüp daha sonra beden kısmına geçip modelimizi kuracağım. Her iki yönde tersten örerek 3 haroşa sırası öreceğim. Üçüncü haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüze geçince gelelim arkadaşlar. Sonra arka yüzde kol kesimlerimizi yapacağız. Üç haroşa sırası ördüm. 1 2 3. Ön yüzde 3. haroşa sıramı ördüm. Arka yüzde örmedim. Şimdi arka yüzde kol kesimini yapacağız. Kol ayrımına kadar haroşa olarak örmeye devam edelim.
Arka yüzde kol ayrımına kadar haroşa olarak ördüm. Toplamda 30 ilmek ördüm arkadaşlar. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin bir tanesini öne ayırıyoruz. Diğerini kola ekliyoruz. Şimdi kolumuzu keseceğim. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek daha düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek düz olarak örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kesimlerimizi örerek yapıyoruz. Düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Ön yüzde haroşa olarak görünüyor. Şimdi yine ayrıma kadar kesmeye devam edelim. Arada olan haroşa ilmeklerden bir tanesini kola ekleyip kesiyoruz. Diğerini arka bedene ekliyoruz. O kısma kadar keselim arkadaşlar. Kol ilmeklerimi keserek tamamladım. İlmeklerimizi fazla sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim. Şimdi koldaki ilmeklerimi kestikten sonra arkada olan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İlmeklerimizi kol ayrımına kadar örelim. Yine aradaki iki ilmeğin bir tanesini arka bedene ekleyelim. Bir tanesini kola ekleyerek keselim. Yine koldaki ilmeklerimizi keselim. Burada da yine aynı şekilde arada olan ilmeklerimizin bir tanesini kola ekleyip kesiyoruz. Diğerini ön bedene ekliyoruz. Yine kolumuzu kestikten sonra ön parçayı örerek tamamlayalım. O kısma kadar örüp gelelim. Kol kesimlerimi tamamladım. Şimdi modelimizi kurmadan önce 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde öreceğiz. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters öreceğiz. Yani toplamda 4 sıra ördükten sonra modelimizi kuracağız. Koltuk altında da 3'er ilmek artırma yapacağız. 3 ilmek bu kolumuzun altında, 3 ilmek de bu kolumuzun altında artırma yapacağız. Kenar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyorum. Pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada 2 ilmek artırma yapacağım. Arka yüzde de bir ilmek daha artırma yapacağım. 1 2. Bu şekilde 2 ilmek artırdım. Yine arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer kol altına kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi burada da yine 2 ilmek artırma yapacağım. 1 2.
Yine ilmeklerimi pat kısmına kadar düz olarak örüyorum. Patımızı haroşa olarak örüp arka yüze geçeceğiz. Altı ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. 6. haroşamızı örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlmeklerimizi kol altına kadar ters olarak örelim. Kol altına kadar ters olarak ördüm. Şu şekilde burada ipimiz uzadı arkadaşlar. Burada uzayan ipimizlere bir ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde ipime şişime dolayıp ters olarak uzayan ipimi örüyorum. Bir ilmek artırmış olduk. Daha sonra artırma yapmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Hatta arkadaşlar burada bir ilmek daha artırabiliriz. Kol altında 3 değil de 4 ilmekte artırma yapmış oluyoruz. Hem de buradaki uzayan ipleri artırarak herhangi bir potluk oluşmasını engellemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde şu şekilde uzayan ipimi ters olarak örüp bir artırma yaptım. Yani kol altında 4 ilmek artırma yapmış olduk. Şimdi diğer kol altına kadar ters olarak örelim. Diğer kol altına kadar geldim. Şimdi yine aynı şekilde burada ipim uzadı. Bu iple yine bir ilmek artırma yapıyorum. Daha sonra artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Yine burada uzun olan ipimizle bir ilmek daha artıralım. Kol altında toplamda 4 ilmek artırmış oluyoruz. Uzayan ipleri de bu şekilde artırma yaparak herhangi bir potluk oluşmasını engellemiş oluyoruz. Koltuk altımız daha düzgün oluyor. Herhangi bir boşluk oluşmuyor. Şimdi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Üç haroşa sırası ördükten sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak örüyoruz. 3 haroşa sırasından sonra toplamda 4 sıra örüp modelimizi kuracağız. 4 sıramızı ördüm. Ön yüzdeyim. 6 ilmek pat kısmını haroşa olarak ördüm. Şimdi renkli ipimi buraya bağladım. Sizler de kullanacağınız renkli ipinizi bu şekilde bağlayın. İstediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Ben pembe renklerini tercih ettim. Yine beyazla örüyorum. 6 ilmek haroşamızı ördükten sonra 4 ilmek düz örüyorum beyaz rengimle. Daha sonra bağlamış olduğum renkli ipimi şu şekilde kaydırıyorum. Renkli ipimi
öne alıyorum. Yine beyaz ipimle 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi renkli olan pembe ipimi arkaya atıyorum. Renkli ipim alt kısımda, beyaz ipim ise üst kısımda kalıyor. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar beyaz ipimi alta alıp renkli ipimi üstten ön tarafa geçiriyorum. Pembe ipimizle örmüyoruz. Sadece bu şekilde şeritler oluşturuyoruz. Sadece beyaz iple örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 5 ilmek beyaz ipimle düz örüyorum. 3 4 5. Pembe ipimi şu şekilde arka tarafa geçiriyorum. Pembe ipim altta, beyaz ipim üstte olacak şekilde yine 3 ilmek düz örüyorum. Pembe ipinizi çok sıkmayın arkadaşlar. Daha sonra çektirme yapmaması için biraz gevşek bırakalım. Tekrar beyaz ipim altta, pembe ipimi öne geçiriyorum üstten. Beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar renkli ipimizi arkaya bu şekilde alıyorum. Beyaz ipim üstte, renkli ipim alta gelecek şekilde kalıyor. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Yine beyaz ipimi şu şekilde altta bırakıp pembe ipimi öne çekiyorum. Yine beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Pembe ipimi arkaya atıyorum. Beyaz ipimle 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Pembe ipimi arkadan öne çekiyorum. Yine beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Pembe ipimi arkaya alıyorum. Pembe ipim altta, beyaz ipim üstte olacak şekilde 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar beyaz ipim altta, pembe ipimi üstte olacak şekilde öne çekiyorum. Beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Pembe ipimizi arkaya çekiyorum. Pembe ipim altta, beyaz ipim üstte olacak şekilde 3 ilmek düz örüyoruz. Bu şekilde şeritler oluşturuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 6 haroşa ilmeğimiz kalana kadar ilk sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son modelimizi yaptıktan sonra 4 ilmek düz örüp 6 ilmek pat kısmımız kalıyor arkadaşlar. Yine başlarken de 4 ilmekle başlamıştık. Toplamda şişimizde 121 ilmeğimiz var. Siz daha büyük ya da küçük yaparken modelinizin denk gelmesi için ayarlamanız gerekmekte. 1-2 ilmek eksik ya da fazlaysa ona göre ayarlayın arkadaşlar. Modeli çirkin bir görüntü olmasın. Toplamda şişimde
121 ilmek vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 modelimiz olacak arkadaşlar. Model aralarımız üçer ilmekten oluşmakta. Modelimizde ise 5 düz ilmeğimiz var. Aralarda ise 3 düz ilmeğimiz. Bu kenarda 4 düz ilmeğimiz. Bu kenarda da yine 4 düz ilmeğimiz var. Eğer 1-2 fazlaysa ilmekleriniz, 1-2 ilmek fazla ise kenardaki ilmekleri birer ilmek eksik yapabilirsiniz. Yani burayı 3 düz ilmekle de başlayabilirsiniz. Yine eşit gelecek şekilde burayı da 3 düz ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçelim. Kenarda 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra 4 ilmek düz örüyorum. Ters örüyorum. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düzü arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi beyaz ipimi şu şekilde sol tarafa çekiyorum. Renkli olan ipimi arkaya alıyorum. Yine 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Renkli ipimi öne alıyorum. Sol tarafta beyaz ipimle 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Beyaz ipimi sol tarafa çekiyorum. Pembe ipimi şu şekilde arka tarafa atıyorum. Beyaz ipimle 5 ilmek ters örüyorum. Pembe ipimi arkadan öne çekiyorum. Beyaz ipimizle 3 ilmek ters örüyorum. Renkli ipimi arkaya atıyorum. Beyaz ipimizle 5 ilmek ters örüyoruz. Şu şekilde ikinci şeridimizi de yapmış oluyoruz. Modelimizin ikinci sırasında. Pembe ipimi öne alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Pembe ipimi arkaya alıp 5 ilmek ters örüyorum. Pembe ipimi öne alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Pembe ipimizi arkaya alalım. 5 ilmek ters örelim. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi modelimizin üçüncü sırasını öreceğim. Altı ilmek haroşa örüyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Renkli ipimi öne alıp beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra
renkli ipimi arkaya alıyorum. Beyaz ipimle 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar renkli ipimi öne alıp beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. Renkli ipimi arkaya alıp beyaz ipimle 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar renkli ipimi öne alıyorum. Beyaz ipimle 5 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Toplamda 6 şerit olana kadar örelim arkadaşlar. Şu an 3 şeridimiz oldu. 6 şeride tamamlayalım. Burada yine ilik açacağız. 11 haroşa sıramız oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Üçüncü iliğimizi açacağız. 6 şerit olana kadar örelim. 6 sıra şerit olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kenardaki pat ilmeklerimi ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. Modelimizde 5 ilmeğimiz vardı. 2 tanesini düz olarak örüyoruz. Daha sonra şeritlerin altından batarak ortadaki ilmeği alıp şeritlerin içerisinden şu şekilde çıkarıp sol şişime takıyorum. Daha sonra renkli ipimle çıkarmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi bırakıp beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek beyaz ipimle düz örüyorum. Tekrar şeritlerin altından şu şekilde girerek modelimizin ortasında olan ilmeği şişime takıp şeritlerin altından geçirerek sol şişime takıyorum. Renkli ipimle şeritlerin altından çıkarmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra beyaz ipimi tekrar alıp yine 7 ilmek düz örüyorum. Modelimize bu şekilde kelebek şeklini veriyoruz. Şimdi tekrar göstereyim. Şeritlerin altına bu şekilde girerek modelimizin ortasında olan ilmeği alıyoruz. Şeritlerin altından geçirip bu şekilde sol şişime takıyorum. Pembe ipimizle şeritlerin altından çıkarmış olduğum ilmeği örüyorum. Daha sonra beyaz ipime tekrar geçip 7 ilmek düz örüyorum. Şeritlerin altına bu şekilde giriyorum. Modelin ortasındaki ilmeği alıp şeritlerin altından çıkarıp sol şişime takıyorum. Renkli ipimle düz olarak örüyorum.
Beyaz ipimle de 7 ilmek düz örüp tekrar modelimi yapacağım. Modelimizin son sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arka yüzdeki ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sonra 3 sıra ön yüzde düz, 3 sırada arka yüzde ters, toplamda 6 sıra örüp tekrar farklı bir renkle tekrar modelimizi kuralım. Model aralarımız 6 sıra olacak. Şimdi arka yüzümüzü ördükten sonra 6 sıra örüp gelelim. Modelden sonra 3 sıra ön yüzde, 3 sırada arka yüzde, toplamda 6 sıra ördüm. Şimdi farklı bir renk ipimle yine aynı şekilde modelimizi yapacağım. 6 ilmek patımı ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. Renkli ipimi öne alıp 5 ilmek düz örüyorum. Renkli ipimi arkaya alıp 3 ilmek düz örüyorum. Çok sıkmadan arkadaşlar iplerimizi bırakalım. Renkli ipimi öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar renkli ipimi öne alıp 5 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde şeritlerimizi ilk modelimizi yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Renkli iplerle örmüyoruz. Beyaz ipi kullanıyorum. Renkli ipimi tekrar öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. İlk modelimizi örmüş olduğumuz gibi 6 şerit olduktan sonra son sırayı göstermiş olduğumuz gibi örüp kelebek modelini veriyoruz arkadaşlar. 6 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz. Bu şekilde beden kısmını örmeye devam edelim. 11 haroşa sırasında bir de iliğimizi açıp daha sonra lastik kısmını öreceğim. Şimdi beden kısmını tamamlayıp gelelim. Yeleğimizin beden kısmını tamamladım. Beden kısmına toplamda 3 sıra model yaptık arkadaşlar. Şimdi lastik kısmımızı haroşa olarak öreceğim. 4 sıra haroşa öreceğiz. 4. sıramızı ön yüzde örelim. Arka yüzde örmeyelim. Arka yüzde örerek keseceğim. Her iki yönde de haroşamı ters olarak örüyorum. Aynı yakamızda örmüş olduğumuz gibi. Bütün ilmeklerimi ön ve arka yüzde ters olarak örüyorum. Toplamda 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Ön yüzde 4. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde örerek kesimlere geçelim. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. 4 haroşa sırası ördüm. 4. haroşa sıramızı ön yüzde ördüm. Arka yüzde şimdi kesim yapıyoruz. İlk ilmeği şu şekilde ters olarak
ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine yanındaki ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi örerek yapıyoruz. Keserken çok fazla sıkmayalım. Gevşek de bırakmayalım. Keserek yeleğimizi bitirelim arkadaşlar. Dikişsiz bir yelek oldu. Burada olan iplerimizi de aralardan geçirerek gizleyelim. Daha sonra düğmelerimizi dikelim. 5 adet düğme kullanacağız. Düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlayıp gelelim. Yeleğime düğmelerimi dikip yeleğimi tamamladım. Yeleğimizin ön kısmı böyle arkadaşlar. Arkası da böyle, gerçekten çok tatlı bir yelek oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.